galiba birkaç sene önce Selen bana bir kitap almıştı doğum günümde. Ölmeden önce görülmesi gereken yerler. Biz orada görmüştük. Almanya'da Romantic Road diye bir rota var. Yaklaşık 410 kilometre. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen bana ölmeden önce görülecek yerler kitabı alırken yaşlandığımı falan mı? Yaşlısın tabii. Bir dakika bunu konuşacağız. Neyse bu şu an romantik rotaya çıkıyoruz. Bunun sırasıyla akşam konuşacağız bunu. Onu konuşacağız. Nedense şimdi bana jeton düştü. Neyse biz o kitapta gördük burayı. Almanya'da çok güzel bir rota var. Yaklaşık 410 kilometrelik bir rota. Üzerinde 28 tane orta çağdan kalma kasaba, kale, saray vesaire var. Füssen'den başlayıp Würzburg'a doğru gideceğiz. Yola çıkalım, bakalım neler göreceğiz. Oberammergau'dayız. Burası en az ismi kadar enteresan bir yer. Çünkü burası resmen bir açık hava müzesi gibi. Buradaki birçok evin duvarı böyle tablo gibi fresklerle süslenmiş. Saksılara bak. Bavulda yer yok ya. Ayağına giysen. Füssen'in Eskişehir merkezi çok güzel, çok şirin sokaklara sahip. Bayağı bir sokaklarında yürüdük. Onun dışında diğer görülmesi gereken yer çok saçma oldu çünkü zaten görmemeniz mümkün değil. Kocaman bir kalesi var. Füssen Kalesi'ni göreceksiniz burada. Müze 11'de açılıyormuş ya. 11'de açılan müze mi olur ya? Şu an işte oradayız. Romantik yol rotasındaki en ikonik yerlerden birindeyiz. Neuschwanstein Şatosu'nu gezme. Şu an işte oradayız. Romantik yol rotasındaki en ikonik yerlerden birindeyiz. Neuschwanstein Şatosu'ndayız. Bu sefer becerebildim. Evet, Landsberg'teyiz. Bunun aslı adı Landsberg am Lech. Almanlar nedense bunu seviyorlar. Bazı şehirlerin isimlerinde o şehrin içinden geçen nehrin adını kullanıyorlar. Buradan da fotoğraf çekeriz. Şöyle 1 saat, 1,5 saat içerisinde paketleriz. Şu an çok enteresan bir yerdeyiz. Bize göre Augsburg'da görülebilecek en önemli yerlerden birisi. Fuggeray Mahallesi'ndeyiz. Mesela her kapının önünde böyle farklı semboller var. Böyle zımbırtılar, ne olduğu da belli değil de. Bunlar şeymiş, tabii ışık, elektrik vesaire falan olmadığı zamanlarda 1500'lü yıllarda evini tanıyabilmen içinmiş. Eğer evinin sokağını tutturabilirsen karanlıkta böyle geze geze geliyorsun. Ellerini şey yapıyorsun. İşte kendi kapının sembolünü bulunca aha diyorsun, evime geldim diyorsun. Ve bir şekilde anahtarını deliğe sokmaya çalışıyorsun.
Yaşam zor. Şehirde çok fazla sokak lambası yok. Biraz karanlıktı, o yüzden çok fazla bir şey göremedik ama şehir bize çok güzel ipuçları verdi kendisiyle ilgili. Romantik yolda 4. gündeyiz. Harburg'dan sonra şimdi Nördlingen'e geldik. Burayla ilgili çok enteresan bir bilgi var. Bu bölgeye yaklaşık 15 milyon yıl önce bir meteor düşmüş. Yalnız hiç tabela yok. Hep böyle boyayla yazmışlar. Hani öyle Arial falan gibi dandik font da değil. Böyle medieval, ortaçağ ruhuna uygun. Google'a romantik yol veya romantik road diye tarattığınızda karşınıza çıkacak fotoğrafların %90'ı Rothenburg'dan olacak. Hatta biraz daha ileri gidiyorum. O fotoğrafların da hepsi bu arkamda görmüş olduğunuz manzara olacak. Bugün tüm gün buradayız. Hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş, rahat rahat bu güzel romantik şehrin keyfini çıkarıyoruz. Ronald'la Marlies Kruger Las Vegas'ta evlenmişler ama herhalde İsviçreliler. Burada Los Angeles'tan çiftler var, Fall River filan. Ne ayak anlamadım. Biz de mi buraya böyle şey yaptırsak? Selen Şükrü, Alay Bey İzmir. Yolda çok güzel, küçük, sevimli bir kasabaya uğradık. En az şirin olduğu kadar ismi de zor. Tauber-Bischerhofheim. Ve asıl bu festivalin sebebi burada senede bir kere yapılan bir etkinliğe denk gelmiş olmamız. Önemli bir festival. Taubertal 100 maratonu. Hatta bu maraton değil, bu bir ultra maraton. Çünkü 100 dedikleri şey mil. 100 millik bir maraton bu. 70 Kilometer Lauf beim Taubertal 100, eine super Leistung. Sieht aus. Bir kadın sporcu geliyor. İnanılmaz bir istatistik var bizde de. Yarın turumuzu tamamlayalım, onları sizinle de paylaşacağız. Bizde de ufak bir ultramaraton var. İstatistiği şimdiden söyleyelim. Bu bir haftalık romantik yol seyahatimiz boyunca arabayla kat ettiğimiz 410 kilometreye ilave olarak gittiğimiz yerlerde de yaya olarak tam 182 bin adım atarak toplamda 140 kilometre yürümüşüz. Biz de bir alkış hak ediyoruz sanırım. Yine yürümekten sefilleri oynadığımız bir günde Würzburg'a geldik.
Kendimize dandik bir sandviç aldık. Burada bir kuru taş bulduk. Bu taşın üzerinde yemeğimizi yiyoruz. Ama yemeği nerede yiyoruz? Bu taş nerede? İşte öğle yemeği manzaramız. Rokoko bahçelerindeyiz. Burası tarihi bir park ve içinde 300'den fazla heykel var. Hani heykeller bu arada çok enteresan. Hani sanatçılar ne anlatmak istemiş anlamadık ama çok değişik kafalar var. Zamanında Bamberg halkı bu belediye binasını inşa etmek istediğinde dönemin Bamberg Piskoposu buna izin vermemiş. Hayır demiş, bu binayı buraya inşa edemezsiniz, benim topraklarımda bu binayı yapamazsınız. Bunun üzerine Bamberg halkı başka alternatif bir çözüm geliştirmiş ve sen izin vermiyorsan demiş, biz de bu binayı nehirde yaparız. Bu bir haftalık masal gibi seyahatimizin sonuna geldik. Maalesef her şeyin bir sonu oluyor ama biz bu seyahatten gerçekten çok güzel anılarla dönüyoruz. Adamlar ineklere elektrik veriyorlar. Şu teller elektrikliymiş. Böyle buraya yaklaştım. Küt diye ayağıma bir şey çarptı. Önce ben şu ineği suçladım. Dedim ki bu kesin geldi beni dürttü. Ha bak geliyorlar zaten. Bak bak. Gelme bak çarpar.